Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu muhteşem çantanın yapımının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hemen birinci bölümde neler yaptığımızı şöyle hızlıca bir tekrar edelim arkadaşlar. Bakın yuvarlak desenlerimizi birlikte yaptık. Ardından çanta sapımızı nasıl yapacağımızı birlikte öğrendik. Bu bölümde ise arkadaşlar bu yuvarlak desenlerin yani çantamızın gövdesini oluşturan bu desenlerin birbirine nasıl monte edileceğini, son olarak da çanta sapımızın en muntazam haliyle çantamıza nasıl monte edileceğini öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu çanta için part 1'in başında da belirttiğim gibi bağımsız bir asarlama videosu yapmadım. Yalnız daha önce Prada'ya ait bir çanta yapmıştım. O çanta için bir de ayrıca asarlama videosu çekmiştim. O videoyu arkadaşlar aşağıya açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım size. Şayet çantanız için astarlama düşünürseniz bu videodan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Çünkü yapım tekniği, yapım mantığı birebir aynı. Dediğim gibi açıklamalar kısmına bu videonun, özür dilerim, bu astarlama videosunun linkini ayrıca ekliyor olacağım. Şimdi lafı yine çok fazla uzatmayalım ve hemen hızlıca part 2'mize geçelim. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar çabucak motiflerimizin artık birleşmesine geçelim istiyorum. Şimdi 34 adet motif yapmıştık hatırlarsanız. Bu motiflerimizin 28 tanesini arkadaşlar çantamızın ön, taban ve arkasını oluşturacak şekilde şimdi birazdan birleştireceğiz. Üçer tanesini ise yan körükleri oluşturmak için kenara koyacağız. Şimdi ilk etapta bakın ilk sırayı size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar 4 adet motifimizi alıyoruz ilk etapta. Şimdi şu nokta benim en son motifimi bitirdiğim nokta arkadaşlar. Bakın şu şekilde size gösterirsem net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi motiflerinizin bitiş noktasını arkadaşlar üst üste gelecek şekilde yani bir sonraki motifin altına gelecek şekilde ayarlayın ki en azından şu görüntü kapanmış olsun. Şimdi arkadaşlar motiflerimizi şu şekilde ilk sırada üst üste gelecek şekilde birleştireceğiz. Yalnız birleştirirken arkadaşlar şuna çok dikkat edin. Bakın 3. sırada hatırlarsanız ikili trabzandan oluşan bir sıra yapmıştık. Bu ikili trabzanların hemen bitimine denk getirin arkadaşlar. Bir sonraki motifinizin başlangıç noktasını. Yani bir sonraki motifiniz şu şekilde tam ikili trabzanların bitiş noktasına denk gelecek şekilde dikilecek. Şimdi bir sonrakini yine aynı şekilde bakın yine dediğim gibi şu motifimi bitirdiğim nokta bakın şu şekilde yine aynı tarafa baksın ki en azından bir sonraki motifi üzerine bıraktığımız zaman bakın şu görüntüyü bir kapatmış olalım. Yalnız sonuncu motifte bakın benim bitiş noktam burası. Bu sonuncu motifin bitiş noktasını yana değil alta doğru verin. Çünkü en azından bir sonraki sırada burası çünkü açık kalacak arkadaşlar. Bunun üzerine artık gelecek bir motif yok. Dolayısıyla alta doğru verirsek en azından bir sonraki sırada gelecek motif bu noktayı kapatmış olur. Şimdi iki taneyi birleştirerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Bakın bu motifimin en son bittiği nokta. Bakın bu da yine aynı şekilde motifimin en son bittiği nokta. Bakın şu şekilde üst üste bırakıyorum ve ne dedik arkadaşlar? Muhakkak şu ikili trabzanın bittiği noktaya denk getirin. Üstten de şu şekilde simetrik durmasına, düzgün durmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın zaten şu bitiş noktalarını aynı paralele getirirseniz düzgün gelecektir. Şimdi bu şekilde dikeceğiz. Dikerken arkadaşlar ben kendi ana ipiyle başlayıp muhtemelen normal dikiş ipliğiyle bitireceğim. Çünkü benim ipim çok az kaldı. Şayet sizin ipiniz, kendi ana ipiniz yeterliyse kendi ana ipiyle dikmeye devam edebilirsiniz. Ama şayet bende olduğu gibi biterse de uygun renkte bir dikiş ipliğiyle de
devam edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şimdi şayet motifinizin dikerken kaymasından tereddüt ediyorsanız şu şekilde bir sabitleyiciyle yahut bir tel tokayla bakın şu şekilde sabitleyebilirsiniz. Böylelikle kaymamış olur. Ucu çok sivri bir iğne kullanmamam gerekiyor. Dolayısıyla etamin iğnesiyle başlayacağım. Dikiş ipliğine geçtiğim zaman arkadaşlar mecburen normal dikiş iğnesine geçmek zorunda kalacağım. Şimdi motiflerimizi bakın şu şekilde sabitledik. Bir mandaldan dahi faydalanabilirsiniz arkadaşlar. İster tel toka takın, ister mandal kullanın, isterseniz hiçbir şey kullanmayın. Ben aslında normalde kullanmıyorum ama size sadece hani gösterebilme amaçlı bakın şu şekilde bir sabitledim. Bakın arkadaşlar ipimin ucunu düğümledim. Hemen bakın şu şekilde bir tersten giriyorum motifime. Bakın şu şekilde şuradaki bakın başak deseninin içerisinden çıkacağım. Bakın hemen başlayalım. Şöyle masamdan da bir miktar yardım alayım. Evet. Bakın arkadaşlar başak deseninin içerisinden çıktım. Hemen bir sonraki bakın başağın içerisinden giriyorum. Tamamen bu kadar arkadaşlar. Hiçbir farklı dikme tekniği yok. Hemen bir sonraki başağın içerisinden yine çıkmaya çalışacağım. Bakın. Yine masamdan destek alıyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki bakın başak deseninin içerisinden giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidelim. Şu şekilde dikmeyi tamamladık. Bakın bitti. Ben sıra sonunda ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın ipim arka tarafta. Hemen şu şekilde herhangi bir bakın ipin içerisinden geçiyorum. İpimi iyice bakın küçültüp ardından tığımla bu ipin içerisinden geçip ben bu şekilde düğüm atıyorum arkadaşlar. Farklı farklı düğümleme teknikleriniz muhakkak sizlerin de vardır. Ben sadece bu yöntemi kullanıyorum. Sizinle bir paylaşmak istedim. Hatta aynı işlemi dilerseniz tekrarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde yeniden iyicene küçülttüm. Ardından bakın tığımla pardon o kadar çok tığ kullandık ki iğnemle bakın halkanın içerisinden geçip şöyle bir düğümledim. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ondan sonra da bakın şu şekilde ipimi kesiyorum. Şöyle de elinizle dilerseniz sıkabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer motiflerimizi de birleştireceğiz. Dediğim gibi birleştirirken bakın bu motifimin bittiği nokta kameraya gösterebiliyorum değil mi? Bazen çünkü kadrajın dışına çıkabiliyorum. Bakın bittiği nokta burası. Hemen buna paralel getirirseniz zaten üstten de düzgün gelmiş olur. Ama yine dediğim gibi bakın şu ikili trabzanların hemen bitimine denk getirin. Bir sonrakine arkadaşlar bakın nereydi benim gerçekten o kadar muntazam olmuş ki bu bitiş noktasını göremiyorum. Bakın arkadaşlar şurası en son benim bittiğim nokta. Bunu bu defa yana değil alta vereceğim. Çünkü en azından bir sonraki sırada burası kapanmış olsun diye. Şimdi arkadaşlar 4 motifimizi de birleştirelim. Bakın hemen ikinci sıranın birleştirmesine geçeceğiz. Şimdi ikinci sırayı yerleştirirken arkadaşlar bakın ilk motifimizi alıyoruz. Yine bakın motifimizin bittiği nokta bu nokta. Aynı noktayı bakın yine bir sonraki motifin altına gelecek şekilde bakın sağ tarafa bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci sıranın ilk motifini yerleştirirken şu hususlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi şimdi üst sıradaki motifin bakın yine ikili trabzanlarının bittiği noktadan başlayacak şekilde motifimizi yerleştireceğiz.
bakın şu şekilde bu noktaya yerleştireceğiz. Bakın bu birinci husus. İkinci husus, az önce de dediğim gibi motifimizin bittiği nokta, yine bir sonraki motifin altına gelecek tarafa bakacak ve yine hatta belki de en önemli hususlardan biri arkadaşlar, motifinizi yerleştirirken lütfen bu motifin şu şekilde düzgün olarak yerleşmesine dikkat edin. Bu motif sağa ya da sola kayması durumunda kendisini takip eden motiflerde aynı doğrultuda kayacaktır. Bakın motifimizi sağa doğru kaydığını varsayarsak, bakın diğer kendisini takip eden motiflerde yine aynı şekilde sağa kayacaktır. Bu durumda motifimiz, çantamız şu şekilde eğri olarak dikilmiş olacak. Dolayısıyla sökmeniz ve yeniden dikmeniz gerekebilir. Dolayısıyla ilk motifinizi yerleştirdiğiniz kısım çok önemli arkadaşlar. Bakın ne dedik? Muhakkak dikkat ediyoruz düzgün durmasına ve bir önceki motifin ikili trabzanlarının bittiği noktaya yerleştireceğiz. Ve bitiş noktası da yine kendinden sonraki gelen motife doğru olacak. Şimdi bir sonraki motifi de yerleştirirken bakın arkadaşlar, hangi motiflere temas ediyorsa o motiflerin ikili trabzanlarının bittiği noktalara denk gelecek. Ya bakın mesela bir önceki motif bu. Bunun ikili trabzanlarının bittiği noktaya denk gelecek. Bir üst sırada yine ikili trabzanların bittiği noktaya denk gelecek. Ve bakın şu şekilde motifin bitiş noktası da yine kendinden sonraki motife doğru bakacak. Şimdi arkadaşlar bu hususa dikkat etmezsek, yani ikinci trabzanların bitiş noktasına denk getirmezsek, bakın 4 motifimizin birleşme noktası olan şu kısımda, bakın şu noktada büyük bir boşluk oluşur. Bu durumda da çantanızın içerisine şayet astar dikerseniz astarınız görünür. Yahut astar dikmeseniz dahi güzel bir görüntü ortaya çıkmayabilir. Şimdi dediğim şekilde arkadaşlar ikinci sıramızı da yapacağız. Bakın bir sonraki motifi yine bakın ikili trabzanın bittiği noktaya ve üst sırada yine ikili trabzanın bittiği noktaya denk getireceğim. Bakın motifimin bittiği ilk bitiş noktası da bakın şu şekilde kendinden sonraki motife doğru dönük olacak. Son motifimizde ise bakın arkadaşlar, motifimin bittiği nokta bu nokta. Bunu aşağıya doğru vereceğim ki bir sonraki sıradaki motif bunu kapatsın ve yine ikili trabzanın bittiği nokta ve bir üstte yine ikili trabzanın bittiği noktaya denk gelecek. Şimdi arkadaşlar böyle dörderli gruplardan oluşan 7 sıra oluşturacağız. Bu 7 sıramızı da bu bahsettiğim şekilde dikip geri gelelim. Motiflerimizi her sırada 4 adet motif olacak şekilde 7 sıra olarak bakın şu şekilde dikerek sabitledik. Ben daha önce bahsetmiştim size ipim yetmeyecek diye. Gerçekten de ipim normal çantanın örgüsünde kullandığım ipim dikmeye yetmedi. Dolayısıyla arkadaşlar ben bakın şu şekilde size bir göstermek istiyorum. Misina ip de deniyor buna arkadaşlar. Hayalet ip de deniyor. Bakın şu şekilde şeffaf bir ip. Bu iple motiflerimin geri kalanlarını sabitledim ki keza şu yan tarafları da aynı şekilde yine bu hayalet iple sabitlemeye devam edeceğim. Şayet sizin de ipiniz biterse bende olduğu gibi çantayı birleştirmek için arkadaşlar ip almayın. Bakın bu şekilde dediğim gibi misina ipiyle incecik şeffaf bir ip arkadaşlar. Misina ipi de deniyor, hayalet ip de deniyor. Bu iplerden faydalanabilirsiniz. Yahut çantanızın birebir aynı renginde bir dikiş ipi bulabilirseniz bu ipleri de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bakın her sıram 4 motiften oluşuyor. Toplamda 7 sıra olarak motiflerimi birleştirdim geldim. Şimdi arkadaşlar toplamda 28 adet motif birleştirdim. Hatırlarsanız
biz 34 adet motif yapmıştık. Şimdi geriye kalan 6 adet motifim daha var. Şimdi bu motifleri çantanın yan körüklerini oluşturma amaçlı. 3 taneyi bakın şu şekilde 3 sol başa, 3 taneyi de sağ alt başa, alt sıraya sabitleyeceğiz. Şimdi yalnız arkadaşlar bakın burada bu yan körükleri oluşturacak olan motifleri sabitlerken bakın bu 28 adet motifi hep bakın bir öncekinin üstüne gelecek şekilde sabitledik. Yalnız bu yan körüklerde farklı bir durum var. Bakın arkadaşlar sırası ne olursa olsun bu yan motifler her halükarda bakın bu 28 adet motiften oluşan birleştirmemizin her durumda altında kalıyor. Bakın mesela normalde hep bunlar bir öncekinin üstüne gelmiş. Evet bakın bu şekilde yine gelecek. Ama normalde bakın üst sol başı yaparken evet herhangi bir karışıklık, kafa karışıklığı olmuyor. Yine aynı şekilde yapıyoruz ama bakın alt tarafı yapacağımız zaman normal koşullarda bakın şöyle hep bir öncekinin üstüne gelmiş. Yani normal koşullarda devam etsek şu şekilde üste gelecek şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama bu yan körükleri bakın arkadaşlar yine evet alttaki sıra bir üsttekinin üstüne gelecek şekilde sabitleyeceğiz ama bakın her halükarda bu yan körükler ana gövdenin motiflerinin altında kalacak. Bakın mesela bu parça normalde devam ediyor olsaydık şu şekilde gelmesi gerekiyordu. Ama yan körük olduğu için bakın şu şekilde altına gelerek sabitlenecek. Bir sonraki üstüne gelecek ama bakın bir öncekinin yine altına gelecek. Sonuncusu bakın bir öncekinin yine altına gelecek. Alt sırada alttaki 3 sıramızda birleştirme bu şekilde olacak. Üstteki yine aynı ama mantık tamamen şu: yan körükler ana gövdenin motiflerinin her durum, her ne şekilde olursa olsun altına denk gelecek arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bu yan parçalarımızı da sabitleyip geri gelelim. Dikimini gerçekleştirdim. Bakın size hemen bir göstermek istiyorum. Bakın şu yan parçaların çantanın ana gövdesine birleşim yerleri bakın çantanın ana parçasının bakın altında kalıyor. Keza bakın diğer yan körük de yine aynı şekilde bakın diğer motiflerin altında kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu aşamada muhakkak yine bir çantanızı buharlı ütüyle güzelce ütüleyin. Ardından bu yan körüklerle birleştirmeyi göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şimdi asıl dikkat edeceğimiz husus şu. Şimdi bu yan körükler, şurası benim çantamın ters tarafı bu arada. Bakın arkadaşlar. Şu yan körükler, bakın diğer diğer parçalarda nasıl alta geldiyse bu tarafla da birleştirdiğimizde yine alta gelecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ne yapmıştık burada? Bakın ikili trabzanların tam bitim yerlerinden diğer motifleri birleştirmiştik. Bunlar da yine aynı şekilde ikili trabzanların bitim yerlerine denk gelsin arkadaşlar. Yalnız burada çok dikkat etmeniz gereken bir husus var. Çantanın diğer yan tarafını yan körükle ön tarafını ya da arka tarafını fark etmez. Orta körükle birleştirirken bakın muhakkak şu ağız bölümünün aynı hizaya denk gelmesine dikkat edin. Bunun için de arkadaşlar isterseniz bir mandalla yahut tel tokayla bu bölümü sabitleyebilirsiniz. Şimdi yan parçayı bakın birleştirdiğimiz zaman şu 3 adet motif yan parçamız bizim. Bakın şu şekilde yine alta gelecek. Ve şu en altla tabanla birleşen kısım da yine
içe gelecek arkadaşlar. Yani yan körüğün birleştiği noktaların tamamı çantanın ana parçasının tamamen altına gelecek. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bir de dediğim gibi birleştirirken muhakkak şu ağız bölümünün aynı hizalara denk gelmesine dikkat edin. Dediğim gibi isterseniz bu bölümü bir mandalla yahut tel tokayla yahut başka sıkıştırabileceğiniz herhangi bir şeyle sıkıştırarak bunu yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir tel tokayla size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğinizde bakın şöyle bir sabitleyin arkadaşlar öncelikle. Şu ağız bölümünün aynı hizaya gelmesine dikkat edin. Ardından bakın şu şekilde bir tel tokayla sabitleyebilirsiniz. Tel tokanız yoksa dediğim gibi bu işi bir mandalla da yapabilirsiniz. Yalnız tel tokayı geçirirken arkadaşlar çantaya zarar vermemeye lütfen özen gösterin. Bakın şu şekilde sabitleyebilirsiniz. Yahut üstten de takabilirsiniz. Dediğim gibi hemen devamında şu şekilde tamamı, bakın şu şekilde tamamı içe gelecek. Yan körüğün tamamı içe gelecek. Taban kısmı da yine aynı şekilde içe gelecek. Öncelikle arkadaşlar şu yan tarafı birleştirin. Ardından alt tarafı birleştirin. Sizin için daha kolay olur. Çantanın iki yan tarafını da diktim. Bakın ilk önce size şu dikilmiş halini bir göstermek istiyorum. Diğer tarafı dikmedim arkadaşlar. Size rahatlıkla gösterebilmek açısından. Bakın arkadaşlar bu çantamın yan tarafına denk gelen 3 adet motif. Bakın her iki yandan da motif altta kalmış arkadaşlar. Bu motif daha önce de belirttiğim gibi diğer birleştiği motiflerin üstüne gelmeyecek. Bakın alt taraflarına denk geldi. Taban kısmında da yine aynı şekilde içte kalıyor arkadaşlar. Yani bu yan motifler her durumda hem çantanın ön tarafının hem yan tarafının hem de taban kısmının altına denk gelecek şekilde dikilecek. Bakın arkadaşlar hemen ben size tabanını dikmemiş olduğum yan tarafı göstereceğim. Bakın yan taraflarla birleştirdik. Az önce bahsettiğimiz gibi. Şu taban kısmı ile birleştirirken arkadaşlar bakın yine şu şekilde içe iteceksiniz ve tabana denk gelen motif bu motifin bakın şu şekilde yine üzerine denk gelecek şekilde birleşecek. Şuralardan da komple dikerek birleştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra çantamızın sap kısmının dikimine geçeceğiz. Şimdi sapın da hemen bir dikimini size bir anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu çok güzel bir çanta sapı. Diğer çanta modellerinizde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık, çok işlevsel bir çanta sapı. Şimdi dilerseniz bakın şu şekilde çantanın üst kısmına da dikebileceğiniz bir çanta sapı ama bu çanta modelimiz için çantanın dış tarafına dikmenin çok uygun düşmeyeceği görüşündeyim. Tabii yani bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz çantanın dış tarafını da dikebilirsiniz. Ama ben çantanın içine denk gelecek şekilde dikeceğim. Şimdi arkadaşlar çantanın içerisine dikerken bakın açık olan kısım değil şu onun dış tarafı bakın şu açık bıraktığımız yer değil şu kesimden çantanın içine dikin lütfen ve bakın şu şekilde devam ettirin. Yine aynı şekilde kapalı olan kesimi diğer tarafa dikin. Şimdi arkadaşlar dikeceğiniz alanı da tabii ki kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama ben bakın benim ön tarafım ve çantamın arka tarafı 4 adet motiften oluşuyordu. Şuralar yan körükler.
Onun için bunları dahil etmiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 adet motifim var benim. Bu iki baştaki motifin orta kısmına denk gelecek şekilde dikeceğim. Dikerken de arkadaşlar bakın şu şekilde, bakın şu şekilde bir kısmını bakın içe denk getirin. Kapalı olan bölümün bir kısmını içe denk getirin ve bakın şu şekilde dört tarafından da, bakın dört tarafından da çanta sapınızın dikin. Astarsız da çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Ama ben diğer çantalarım için de söyledim. Bunun için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ben çantaların daha uzun ömürlü olması ve de daha işlevsel olması açısından astarlı kullanılmasını tercih ediyorum. Dolayısıyla bu çantama bir de astar dikeceğim. Şimdi bu çanta için bağımsız bir astar videosu çekmedim, çekmeyeceğim de. Çünkü ben daha önce Prada'nın bir çantasını yapmıştım. Bu çantaya çok detaylı bir astar videosu da çekmiştim. O çantadaki astar videosuyla, astar dikim tekniğiyle bu çantadaki astar dikim tekniği birebir aynı. Dolayısıyla o videodan faydalanabilirsiniz. Şayet astar yapmak isterseniz. Bu astar yapım videosunu da ekranlarınızın sağ tarafına ve de aşağıya açıklamalar kısmına ayrıca ekleyeceğim. Bu videolarda, bu videodan faydalanarak astarınızı inanın rahatlıkla dikebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben çantamın şu taban bölümünü, çanta sapını, bir de astarını dikip çantamın son halini sizlerle paylaşacağım. Çantamızı tamamladık arkadaşlar. Hemen bir son halini paylaşmak istiyorum sizinle. Arkadaşlar öncelikle bir astarımızı göstermek istiyorum. Videonun başında size her ne kadar göstermiş olsam da yine de bir çantamın astarını görün istiyorum. Şimdi bu çanta için bağımsız bir astar videosu çekmedim. Ancak arkadaşlar aşağıya açıklamalar bölümüne bu çanta için yapabileceğiniz bir astarlama videosunun linkini ekliyor olacağım. Oradan o videodan faydalanarak rahatlıkla kendi çantalarınızın astarlarını kendiniz yapabilirsiniz. Bakın çantamın sapını, bakın öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar size. Öncelikle çanta sapını diktikten sonra astarlamayı yaptım. Çünkü astarın bakın bir kısmı çanta sapının üzerine denk geliyor. Bir de arkadaşlar astarlamayı yaparken bakın şu şekilde direkt motiflerin bittiği yerden astarınızı dikmeye başlamayın. Aksi halde bakın şurada, şu bölgede astarınızın görüntüsü, yani astarınız şöyle dışa taşmış bir şekilde görünür. Bu benim hoşuma gitmediği için bakın tam motiflerimin birleştirme noktasında astarımın üst sınırını belirledim. Sizler dilediğiniz şekilde tabii ki dikebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şurada bir cep diktim. Bayağı büyük bir cep oldu. Bunun sebebi de şu, artık kumaşımın son parçasıydı bu. Dolayısıyla artan bir kumaş olmasın diye büyükçe bir cep yapmayı tercih ettim. Zaten benim çantalarımda büyük cephe ihtiyacım oluyor. Dolayısıyla bu benim kendi tercihim. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başında bakın ben şu şekilde bir çıt çıt aparatı kullandım ama çantanın ağız bölgesi geniş olmadığı için dilerseniz hiç çıt çıt da kullanmayabilirsiniz. Bakın hemen son halini bir yeniden sizinle şu şekilde paylaşayım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İnanın tüm yorumlara tek tek dönüyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.